Mutfakta Hayat'tan merhaba. Afgan mutfağından pamuk gibi pratik, bir o kadar da lezzetli bir ekmek tarifiyle geldim. Daha farklı tariflerde de bulaşabilmek için bir dokunuşta sizlerden bekliyorum. Malzeme listemiz: 1 paket kuru maya, 1 su bardağı süt, 1 kilogram un artı 1 su bardağına yakın un, 1 tatlı kaşığı tuz, 3 dolu yemek kaşığı tereyağı, 2,5 yemek kaşığı şeker, 3 su bardağı süt, üzeri için 1 çay bardağı süt, beyaz susam. Ekmeğimizi yapabilmek için şöyle güzelce 1 su bardağı sütümüzü, benim dolaptaydı, soğuk olduğu için hafif ılıttım güzelce arkadaşlar. Hemen şöyle 1 paket mayayı üzerine ilave ediyorum içine. Ve şöyle güzelce karıştırıp mayamız aktifleşsin diye bekleyeceğim. Bu ekmeğimizi yapabilmek için öncelikle mayamızı aktifleştirmemiz gerekiyor. Ve mayamızı kenara alıyorum. Öncelikle 1 kilo unumuzu şöyle güzelce kabıma alıyorum. Hemen üzerine 1 tatlı kaşığı tuzumuzu da ilave ediyorum. Artı şöyle unumuzun ortasına açacağım. Dolu dolu 3 yemek kaşığı tereyağımızı da şöyle aldım. Unumuzun içine hemen elimle güzelce tereyağını una yedireceğim arkadaşlar. Tereyağını iyice una yedirdim. Hemen şöyle orta kısmını açacağım unumun. Şekerimizi 2,5 yemek kaşığı şekeri ilave ettim. Hemen mayalı sütümüzü de ilave ediyorum. Şöyle öncelikle şekerle bir karıştırıp bir una yediriyorum arkadaşlar. Hemen ardından 3 su bardağı sütümüz var. Toplamda 4 su bardağı süt oldu. Eğer cıvık gelirse biraz un ilavesi yapabilirim. Şöyle bir bakacağım öncelikle. Spatula ile şöyle bir karıştırıyorum. Ele yapışır yumuşak bir hamur elde edeceğim. 1 kilo un ilave etmiştim fakat yine de undan una mutlaka değişiklik gösterdiği için yumuşak geldi. Biraz daha un serpeledim üzerine. Yoğurmaya devam ediyorum. Toplamda 1 kilo hemen hemen bir bardağa yakın, su bardağına yakın un aldı. Şöyle hafif biraz daha serpelesem yeterli. Görmüş olduğumuz gibi toparlandı. Bu aşamada 8-10 dakika iyice yoğuruyorum. Hamurumuzu 10 dakikaya kadar yoğurdum. Hatta yine geçti arkadaşlar 10 dakikayı. Şöyle ele yapışır, pürüzsüz güzel bir hamur elde etmiş oldum. Güzelce iyice streç filmle kapatacağım. Üzerini örteceğim. 1 saat mayalandırmaya bırakıyorum. Hamurumuz güzelce mayalandı. Streç filmle kapatmıştım. Şöyle üstünü açtım. Çok güzel mayalanmış. 4 eşit parçaya bölüp geliyorum. Mayalanmış hamurumuzu 4 eşit bezeye ayarladım. Yaklaşık 540 gram arkadaşlar. Hemen şöyle üzerine örtüyorum. Bir yarım saatte bu şekilde bir mayalandırmaya bırakacağım. Bezelerimiz de güzelce mayalandı yarım saat. Hemen şöyle bir bezemden başlıyorum. İncecik açacağız arkadaşlar. Evet,
Tepsi boyutunda şöyle güzelce açtım. Hemen parmaklarımızla şöyle oluklar oluşturacağım. Şöyle üzerine sütle devam ediyorum. Güzelce açmış olduğumuz olukların içine de süt gelmiş oldu. Bu şekilde çok lezzetli, güzel bir ekmek elde etmiş olacağız. Hemen üzerine beyaz susamla süsleyip 240 derecede kontrollü bir şekilde üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Ve doğru fırına gidiyorum. Ekmeğimiz pişti, nar gibi kızardı. Hemen sofra bezi arasına alacağım. Diğer bezelerimizi de aynı şekilde güzelce pişireceğim. Yine şöyle güzelce bir bezemi aldım. Tereyağıyla da tepsimizi güzelce yağladım. Hemen tepsi boyutunda yine şöyle güzelce açıyorum. Hemen parmaklarımla şekillendiriyorum. Tüm bezelerimi aynı bu şekilde yapıp soğutup güzelce buzdolabında bitirene kadar muhafaza edeceğiz. Şu beyaz susamımızı serpeledim. Doğru fırına yine gidiyoruz. Tüm ekmeklerimiz piştikten sonra servis aşamasına gidiyorum. Bugün de Afgan mutfağından ilham almış olduğum fakat tarifler zamanla farklılık gösterse de her aile veya bölge kendi özel farklılıklarını, versiyonunu oluşturabiliyor. Benim yaptığım ekmek de lezzetli, özel bir tarif. Benim yapmış olduğum tarif de o bölgeye özgü bir versiyon olabilir. Önemli olan bizim ve sevdiklerimizin bu tariften, ekmekten keyif alması. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin. Kanalımıza abone olmayı, yorum beğeni bırakmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Daha farklı tariflerde görüşmek üzere. Kucak dolusu sevgiler.